Dönercilikte çok para var mı? Ya da restoran işletmeciliğinde çok para var mı? Küçük bir döner dükkanı ile Türkiye'de 5 katlı bina yaptırdığını söyleyenler var. Bu mümkün mü? Bu iş yatırım yapmaya değer mi? Risk faktörü yüksek mi? Bir döner salonu açmak için minimum ne kadar sermayeye ihtiyaç var? Ya da bir restoran açmak için. En çok zorlandığınız konular nelerdi bu işi yaparken? Almanya'da lokantacıların veya dönercilerin en çok şikayet ettikleri konulardan bir tanesi çalışanlarının maalesef kasadan para çalmaları. Siz hiç buna şahit oldunuz mu? Bir döner salonu işleten kimse günlük kaç saat mesai yapmak zorunda kalır? Hani diğer işlere nazaran. Evet sevgili dostlar, bugünkü konuğum Sadık Bey. Sadık Bey birkaç yıl boyunca Almanya'da restoran işletmeciliği yaptı. Daha sonra kapattı ama çok derin bir bilgi birikimine sahip. Bugün kendisine bu alanda yapmış olduğu bu işletmecilik konusuyla alakalı olarak bazı sorularımız olacak. Sizlerin akıllarından geçebilecek soruları kendisine yönelteceğiz. Sağ olsun kırmadı, bizi kabul etti. Eğer bu konularla ilgileniyorsanız, Almanya'da dönercilik veya lokanta işletmeciliğine yatırım yapmayı düşünüyorsanız belki aklınızdaki birçok soru burada cevap bulmuş olacak. Kanalıma ilk defa denk geldiyseniz ben Almanya'dan Ayhan. Almanya'daki iş hayatıyla alakalı videolar paylaşıyorum. Daha fazla bu tür videoların devamı için videoyu beğenmeyi, abone değilseniz kanala abone olmayı ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sadık Bey, öncelikle teşekkür ederiz. Bizi kırmayıp programımıza katıldığınız için. Öncelikle ben teşekkür ederim. Gelip bahçemizi şereflendirdiniz. Yani sizi kısaca tanıyabilir miyiz? 2018-2022 yıllar arasında Düsseldorf'ta büyük bir restoranın sahibiydim. 4 yıl işlettim. En son kapattığımda çalışan sayısı 38 kişiydi. Böyle büyüklüğünü anlamanız açısından. Maşallah. Bazılarının yolu düşmüştür. Hangi restorandan bahsettiğini arkadaşlar anlıyorlar. Öncelikle bu işe nasıl girdiniz? Lokantacılık işine, restoran işletmeciliğine nasıl adım attınız? Motivasyonunuz ne oldu? Ve ne kadar süre çalıştırdınız? Evet. Kısaca bir... Ya geldiğim yıllarda çok fazla böyle hani danışmanlık alabileceğimiz kimse yoktu etrafta. Dolayısıyla ciddi de bir sermayem oluştu. Türkiye'de de, yani buraya göçtükten sonra Türkiye'de de bırakmak istemedim. Sermayeyi buraya getirince de bir işe yatıralım istedik. Türkiye'de işte kendimiz patronluk, burada da patronla devam edelim gibi düşüncelerle. Tabii ölçtük, büçtük, yani sorduk, soruşturduk. Yani kendi kafamızdan bu işe de girmedik aslında. Olabilir diye girdik. Her şey usulüne uygun. Sonuçta GmbH statüsünde bir şirkette. Onu devralarak yasal boyutlarda, zeminlerde işlerimizi yapmaya çalıştık. 4 yıl hizmet verdik. Serencamemiz böyle oldu. Bu şekilde oldu ama daha sonra kapattınız veya devretmek zorunda kaldınız herhalde. Daha sonra başka hadiseler gelişti. Olan işte kapatmak zorunda kaldık. Orasına girmeyelim. Evet. Bu işi ilk defa girecek birisine bilmesi gereken 3 şey nedir diye bir soru sorsam neler tavsiye edersiniz? Ya öncelikle klasik bir deyim var. Çıraklığını yapmadığınız bir işi ustalığını yapmayın. Yapamazsınız zaten diye. Yani biraz bundan anlamanız gerekiyor. Yani restorancılıktan anlamanız gerekiyor. Biraz da ticaretten anlamanız gerekiyor. Yani sonuçta bir para pul ve sermayeyi yönetiyorsunuz. Eğer böyle bir işe girecekseniz de hangi ayda aldığınız, alacağınız önemli. Çünkü senede 12 ay var. Bir restoran ya da küçük bir dönerci almak istediğinizde bir ay boyunca o işletmeyi oturup gözetlemeniz lazım. Yani talip olduğunuz şahısla anlaşıp ben buraya oturacağım, bakacağım deyip ona bakmanız lazım. Ondan sonra GmbH'larda 2 tane hesap hareketi var. Birisi banka üzerinden işleyen hesap hareketleri. Bir de Kassenbuch dediğimiz elle yazılan, günlük yazılan, günlük Z raporlarının işlendiği başka bir defter daha var. Yani ikisinin toplamı aslında sizin o aylık cironuzu gösteriyor. Satın alacağınız kişinin size geçmiş 1 yılı, gerekiyorsa 2 yılın Kassenbuch'unu göstermesi gerekiyor. Aylık banka dökümleri var. Bankadan elektronik olarak geliyor. Onları 12 ay alıp 12, 13, 14 sayfa büyüklüğüne göre şirketin bunları incelemeniz gerekiyor. Yani bu işletmeye ne girmiş para olarak ne çıkmış. Hepsini orada görüyorsunuz. Yani kişi bize bir fiyat verdiğinde eğer biz böyle bir yere talip olduysak bunun işte haftalık, aylık ciroları nelerdir bunları gözümüzle mutlaka görmemiz gerekiyor. Veya gidip orada bize tecrübe edip gözlemlememiz gerekiyor. Yani çünkü bir ay kasada adam yüksek söyleyecek çünkü. Yani bir ay çoğu da bunu göstermez abi. Ticaridir, şirketin gizli saklısıdır. Ya ben senin şirketini alacağım yani. Sonuçta onun 1, 2, 3. kuralın yanında 4.'sü de hiçbir zaman şirket satın alması olmamalı Almanya. Çünkü borcu vardır, osu vardır, finansal sorunları vardır.
vardır. Kendiniz 0-1 şirket kurun. Onun üzerine devir mi Evet. olun? Hayır. Şirket kurun. Sonrasında siz şirketinizin kurulacağı adres, işleyeceği adres, ev sahibiyle yeni bir kira sözleşmesi yapacaksınız. O kadar. Yani eski şirketin devamı şeklinde hiçbir şey olmamalı. Size kesinlikle buradan bir sürü borç çıkar. Yoksa diğer şirketin tüm bataklarını da siz devralmış olursunuz. Yani siz bilemezsiniz. 3 yıl önceki, bilmem 4 yıl önceki muhasebesi yapılmış mı, yapılmamış mı? Yıl sonu berikleri var. İşte muhasebeci onları yapıyor, size veriyor filan ama yani maalesef Almanya'da da öyle. Yani genelde biz Türkler, Türk muhasebecilerle falan çalışmaya yönüne gidiyoruz. Onlar da maalesef bu işi ya bilmiyorlar ya böyle sizi ayakta salıyor. Abi yaparız, abi ederiz falan filan. İnan yani benim işi bırakmamın nedenlerinden bir tanesi de bu muhasebesi. 1 yıl geçmişti şirketin. Ondan sonra hala muhasebesi yapılmamıştı yani. Yani aylık içeriye finans amta verilmesi gereken faturalar, şunlar bunlar hiçbirisi yapılmamış. Hepsi bekliyor 1 yıldır. Sonra bir Türk arkadaşla karşılaştık ama Alman şirketinde çalışıyor. Profesör bir Alman var sahibi. Berat'ın firması. Onunla konuşunca böyle detaylı falan. O da bana dedi ya ücretsiz bir gelin durumu anlatın, ben de hocayla termin yapayım. Hakikaten gittik, anlattık, şöyle oldu böyle oldu falan filan. Yani normalde 2 yıl boyunca bir GmbH yeni kurulduğunda aylık olarak finans amtına bütün faturaların, bütün belgelerin, girdiler, çıktılar, her şeyin gönderilmesi gerekiyormuş. Bu yasal sorumluluk. Biz bilmiyoruz tabii. Ben her ay her şeyi hazırlıyorum. İşte Baratır Türk. Ona gönderiyorum. O abi yaptık diyor filan. Ay sonu geliyor. İşte maaş bodrolarını alıyorum filan. Onlar geliyor. Biz de işleri gidiyor zannediyoruz. Sonra öğrendik ki hiçbir şey yapmamış yani. Evet. Yani muhasebeciniz çok önemli bu işler. Çok düzgün olması lazım. Yani bilinen, kendini ispat etmiş. Yani benim mesela o Alman şirketine geçmem sadece aylık 700 euro veya 750 euro hocanın aidatı vardı yani. Hoca o bize danışmanlık yapıyormuş gibi sadece o hoca her ay 750 euro para yazıyordu bana. Düşün yani 2000 euro falan aylık fatura geliyordu bana. Peki yeni açacak bir insan için daha küçük dönerci tarzı bir şey mi tavsiye edersiniz? Diyelim adamın bir sermayesi var. Hani bu işe niyetlenmiş, yoksa daha lokanta tarzı daha büyük bir yere mi girmesini tavsiye edersiniz? Önce söylediğimiz işlemler yaptıktan sonra yani burası gerçekten para kazanıyor mu? Para kazanıyor ortaya koyduktan sonra yani minimum çalışan sayısıyla maksimum hizmeti vermek önemli. Ne kadar çalışan varsa işletmenizde, bu restoran veya dönerci için değil. Bütün firmalar için aynı. Çalışan sayınız arttıkça gideriniz ona göre gideriniz de artıyor. Size bir şey kalmıyor aslında. Yani günün sonunda 38 tane çalışan var. Siz bu adamlara maaşını vereceksiniz yani. Düşünün yani. 3000 euro ile çarpın. Yani 120 bin, 130 bin euro para. Sadece personel maaşı, personel gideri yani. Ondan sonra işte bunun kirası var, malzemesi var, elektriği var, suyu var, algısı, vergisi falan. Orada çalıştığınız o para var ya, kendiniz emek sarf ediyorsunuz. Evet. Orada bulunuyorsunuz restoran yönetiminde. Aylık işte 2000 euro, 3000 euro cebinize, evinize o para giriyor yani. Evet. Öyle köşeye bir şey bırakayım. Türkiye'de işte 5 katlı ev yaptırayım falan mümkün değil yani. Peki minimum ne kadar para lazım bu tür bir yere? Devralmak da olabilir. Yani küçüklüğüne göre 30-40 binden başlar. Yani işte hava parası falan değil. Yani içindeki malzemelere bakacaksınız aslında. Nedir? Bir dönercide 2 tane döner makinesi vardır. Döner bıçakları vardır. Normal bıçaklar, işte soğutucular, şunlar bunlar. Hamur makinesi yok, bir şey yok. Bir fırını var, ekmek pişiriyorsa. Yani onlara baktığınız zaman siz onları sıfır fiyatından değerlendirmeyeceksiniz. Yani ikinci elde düşüneceksiniz. Mesela bunu siz sıfır fiyatı 2000 euroysa 2 gözlü bir fritözün siz bunu ikinci elde 500 alırsınız. Yani 500 euroymuş gibi düşüneceksiniz. Hesaplarken şu kadar, bu kadar. Çünkü ikinci el oldular. Birinci el değil, sıfır değil. İçindeki restoran ya da şeyin içindeki malzeme bunlar. Bir onları hesaplamak lazım. Ondan sonrası da yani burada istenen hep hava parası. Hava parası. Yani. Hava parası dediğin nedir yani? Yani sen bana müşterini mi satıyorsun? Yani neyini satıyorsun? Yani hava parası, ben diyor masraf ettim. Mesela işte bunun bilmem havalandırması kısaydı, ek yaptım. İkinci elde oluyor. İşte diyor yani. Ben bu dükkanı kiraladım. 5-6 ay çalıştıramadım. Bedavadan kira ödedim diyor. Onları işin içine katıyor. Falan. Yani onların hepsi işi bilmeyenlerin ilk işte kandırma metodu. İşte hava parası falan
falan filan. Yani para kazanmak gerçekten çok zor. Yani bir yere sermaye biriktirmek çok zor. TL euro bazına baktığınız zaman 1 euro olmuş 48-50 TL, yani çok zor. O yüzden yani büyük paraları kesinlikle vermemek lazım. Yani size söylediği, mesela diyelim bir yere almak istiyorsunuz. Size dedi ki burası 200 bin euro eder. 200 euronun el sıkışalım. Siz şunu söylemelisiniz yani. Burası 100 bin eurodan fazla etmez. Ona odaklanıp onun üzerine pazarlık yapmışız. Yani bunun üstüne 10 verirsiniz, 20 verirsiniz ama 30 verdiğiniz zaman altına kalkamazsınız yani. Çünkü adı üstünde ya, hava parası veriyorsun yani. Sen bunu sattığın zaman o hava parasını alabilecek misin yani? Ben alamadım işte, bu her şey neden oldu gitti yani. Evet. Dolayısıyla o zaman şunu anlıyorum. Kar marjı alırken aslında para kazanıyorsunuz. Alırken yani. Satarken değil yani. Alırken. Yani kar marjları söylendiği kadar yüksek değil. Yok. Bu işten kar edenler de ya işte kendi ailesinden birilerini çalıştırıyor. Aynen mesela öyle. kardeş Kızı çalışıyor, oğlu çalışıyor. Para dışarıya gitmiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla buradan ya da tek çalışan gördüm mesela. Ben bir adam ben tek çalışıyordum zaten. Bir yeri. Yani başka hiç personeli yok. Evet. Onun hani işte onun da handikapları var şöyle. Yani mutlaka bir gün dinleniyor. Yani bunu çözüyor. Dönerci, pizzacılık yapıyor mesela. Bir köyde, bir küçük yerde, yerleşim yerinde pizzacı veya dönerci. Haftanın salı günü mesela tatil yapıyor. Hiç çalışmıyor. Veya pazar günü kapatıyor, tatil yapıyor. 7-6 günde çalışıyor. Tek başına çalışıyor. Diyor ki benim dükkanım burada, dönerim var. Gelen alır gider diyor. Gelen alıyor gidiyor ya da geliyor yiyor yani. Burada da mesela dönerciler falan var. Bunlar gerçekten para kazanıyorlar. Çalışan olmadığı için kazanıyorlar. Çalışan sayımız arttıkça aslında yine aynı yere dönmüş olacağız. Çalışan sayısı arttıkça para kazanamazsınız. Peki personel bulmak zor mu bu işte? Diyelim ki bir yer bulduk. Türkiye'de yani çok sayıda işte bizim Doğu, Güneydoğu mutfağından yetişiyor bir sürü personel. İstediğiniz zaman daha rahat buluyorsunuz. Almanya'da sıkıntı var mı? Almanya'da gerçekten en büyük sıkıntıların başında o geliyor. Personel bulamıyorsunuz. Yani nitelikli bir döner ustası yok, pizzacı yok, pideci yok. Ondan sonra grillci bulamıyorsun. Yani en büyük bulamadığın için de elindekine mecbur kalıyorsun. İşte. Aynen öyle. İşten çıkaramıyorsun. Adam mesela bakıyorsun beğenmiyorsun, diyorsun ya bunu çıkarayım. Başka birini alayım. Yok yani. Çok önemli işte problemlerden başında personel problemi geliyor yani. Hani malzemeyi, arızaları falan filan idare edebiliyorsun. Paran varsa veya affedersiniz yazdırarak, borca yazdırarak sorunları aşabiliyorsun ama personel sorununu aşmak Almanya'da en büyük problem. Nitelikli işçi yok. Kaç kişiyle görüştüm bu işi yapan. Hepsi hemen hemen şundan şikayet ettiler. Dedi ki kameralarımız var. Çaldığını görüyoruz. Evet. Hani resmen adam alıyor parayı cebine atıyor ama kovamıyoruz yani. Doğru mu? Gerçekten bu kadar yaygın mı bu iş? Buna ilave edici o kadar çok şey var ki. Tamamen doğru. Lütfen dürüst çalışanlar kusura bakmasınlar. Evet. Hani maalesef. Kimseyi biz suçlamıyoruz ama bu tür insanlar da var yani. Yani arkadaşlardan bir tanesi güvendiğim bir arkadaştı. Genç bir arkadaş. Uzakta bir yerde oturuyordu. Abi işte çalışalım falan diye böyle ben teklif ettim aslında. Hafta sonu görmüştüm. Dedim ya gençler işçi arıyoruz. Yok mu çalışmak isteyen diye. O delikanlı da dedim kardeşim ben de çalışırım falan. O böyle hafta sonları gitti geldi. Çok uzak mesafede. Daha sonra taşındı. Yani derken işte ben onu çok hızlı bir sürede garson yaptım. Yani sıfırdan yetişti aslında. Biz ilk aldığımızda komilikten başlatıyoruz. Yani direkt garson olamıyorlar tabii. Değil mi? Çıraklığını yapıyor. Ondan sonra garson oluyor. Yoksa sen direkt hemen almışsın garson yapıyorsun. Adam masa silmeyi bilmiyor işte falan. Bir sürü şey bilmiyor yani. O mesela o arkadaş bir gün dedi ki ya patron dedi işte Bulgar Türklerinden bir garsonumuz var. Adam olmadığı için aldım. Yani aslında bunun elinin uzun olduğunu biliyorum yani. Garsona diyor ki kardeş diyor niye diyor sen diyor her şeyi yazıyorsun diyor. Biz tabletle çalışıyorduk. Diyor niye diyor her şeyi yazıyorsun ya. Böyle diyor biz günün sonunu bulamayız ki diyor filan. Garson arkadaş diyor ki abi diyor yani haram var diyor helal var diyor ya bu patronun malı diyor yani. Her şeyi yazmamız lazım diyor. Olmaz öyle de. Ya kardeşim yani diyor. sattıkları şeyleri not ediyorlar değil mi? Müşteriye işte ne verdiyse. Bilgisayara giriyor yani. Bilgisayara giriyor. Buradan basıyor. Diyor ki falan 61 numaralı masaya işte 3 Adana, bir tane kuzu şiş, 5 tane kola bilmem ne. Her şeyi yazıyor. Yerleri var. İlgili yerine gidiyor. Tık tık onlar orada hazırlanıyor. Hemen görüyorlar düşen. İçecek bölümündeki arkadaş görüyor masaya. Şu masaya şu kadar içecek diyor. Götürüyor koyuyor oraya. Aslında kaçak olmaması gerekiyor. Ama ya çorbanın başına adam koyamıyorum. Çorbayı garsonlar kendisi alıyorlar götürüyorlar. Salatayı
çay orada duruyor. Mezeler orada açık duruyor. Ben mezenin başına da adam koyarsam, çorbaya da adam koyarsam zaten 38 kişi çalışıyor. 45 kişi çalışması lazım. Yani o açık olan yerleri garsonlar dolduruyorlar. Kötü niyetli insanlar acayip işletiyor. Yani garson burada ne yapıyor? Çorbayı verdiği halde vermedim. Oraya girmeyebilir, hayır, değil mi? Yani şöyle yapıyor sistem. Yani o 61 numaralı masaya 4 tane çorba gidecek ya. Bir çorba yazıyor. 3 tanesinin parasını cebine atıyor. Bir çorba şu anda 8 euro falan herhalde. Ne güzel. Günlük öyle bir 20 çorba atsa. O zaman yani 2021'den bahsediyoruz yani. 100 hafta sonları falan. Bu tür adamlar yani 150-200 eurodan fazla beni çarpmazsa yani çalmazsa rahat edemiyorlardı yani. Adam da gaz yapıyor yani, böyle bir hastalıklı adamlar yani. Biliyorsun hırsız olduğunu ama ya adam yok. Yani nitelikli adam bulamıyorsun. Gelmiyor ya. Gel diyorsun kardeşim, bak burada bahşiş var. Bahşiş senin. Benden aldığın maaşını da alıyorsun. Benden aldığın maaştan daha fazla bahşiş alırsın diyorum. Yok ya. Kimse gelmiyor yani. Onlar da tırtıklamak zorunda yani. Aynen öyle. O kadar çok çalma sistemi var ki yani inanamazsınız. Yani yarım saat sadece çalmayı aldatabilirim burada yani. Evet. Maalesef. Ya bir de işin kötü tarafı yani bizden öncekileri kötülemek haddime değil. Allah'tan korkarım. Ama belli bir seviyede şeye alışmışlar yani. Hem Job Center'dan para almaya hem de çalıştıkları yerde düşük gelir göstermeye. Bu alışkanlık hala da devam ediyor. Çocuklarına sirayet etmiş. İşte 4. 5. nesilden bahsediyoruz. Onlar da aynı şeyleri devam ettirmeye çalışıyorlar. Bu maalesef çok normal görülüyor değil mi? Yani diyor ki beni işte asgari ücretten daha da düşük göster. Hatta işte tiled site işte ya 150 euro, 200 euro göster adamı, senden de alıyor bir çuval para. Ben devlete diyeyim ki ya ben çok fakirim ancak işte tiled site çalışıyorum. Sen yani, bana Job Center'dan yine bir ya bu tür adamlar mesela devlette kardeşim dolansın falan filan postalayıp ya oturumunu iptal etmek gibi böyle bir derdi de yok yani, bakıyorsun. Aslında diyorlar ki biliyoruz ama yakalayamıyoruz. Hani tespit edemiyoruz. Ya öyle bir şey yok. Ben ona inanmıyorum. Yani yakalamaz diye bir şey yok. Yani maalesef devlet genelde böyle işletme sahiplerine falan çöküyor. Öyle bir derdi var yani. Yani ufak insanlarla çok uğraşmıyor yani. Halbuki o ufak tefekler yani totalde baktığın zaman hep usulsüzlük, yolsuzlukları onlar yapıyorlar yani. Peki Alman müşterilerle Türk müşteriler arasında bir fark gözlemliyor muydunuz? Yani kesinlikle fark var. Arap müşteride de fark var. Türk'te de var. Afrikalı'da da var. Bizde yani her çeşit müşteri vardı. Alman müşteri mesela en belirgin özelliği bahşiş verir. Türkler verir. Araplar yani çok zengin olanlar var mesela. Onlar veriyorlar. Araplar böyle acayip kuruşun hesabını yaparlar. Afrikalılar da zaten malum. Zaten fakirler. Evet. Peki başarılı bir lokantanın sırrı nedir? Ne yaparsa bu lokanta tutturanlar da var mesela. Güzel tutturanlar. Onlar acaba neyi bulmuşlar da? Yani benim 4 yıl içerisinde bulunduğumuz cadde şu anda da işliyor işte. Boringerstraße diye. Biz oradan çıktıktan sonra da şu anda bir tane Türk restoran kaldı orada. Bir de İzmir restoran var. Başka yok. Eskiden orada bütün dükkanların hepsi Türk restoranıydı. Şimdi Araplar açtı. Aşağıya bir tane Arap açmış falan. Hem caddenin o şeyi kalmadı. Yani ağırlığı kalmadı. Dolayısıyla Türkler de gitmiyorlar artık oraya. Biz oradayken ciddi bir kalite oluşturmuştuk. Yani fiyatlarımız öbür Türk restoranına göre 1 euro, 2 euro daha fazlaydı. Ama biz gerçekten güzel hizmet veriyorduk yani. Kalitemiz de iyi seviyedeydi. Yani biz sonradan girmemize rağmen piyasaya biz öbürlerinden daha yükseğe satıyorduk. Ya çok çeşitli anılarımız var. İyi. Ya kaliteniz iyi olursa ve servisiniz, hizmetiniz iyi olursa her yerde müşteriniz olabiliyor. Ancak şöyle bir sıkıntısı var yani. İşte Hauptbahnhof'a yakın dediğimiz böyle çok yerlerin müşterisiyle daha uzakta, daha sakin, belli bir mesafede arabayla gidilebilecek yerdeki restoranların müşterileri farklı oluyor. Yani şimdi bizi herkes tanıyor diyelim Düsseldorf canibinde veya diğer yakındaki yerlerde. Onlar gelecekler ama araç park yeri yok. Onun için gelemiyorlar filan. Bu işte en çok yapılan hatalar nelerdir? Hata diye bir şey aslında yok yani. Sonra ticari hayatta ne yapıyorsunuz? Satış yapıyorsunuz. Aldığınız şeyleri değiştirip yani un alıyorsun, pizza yapıyorsun. Un alıyorsun, pide yapıyorsun. Yani senin uncuya borcun var. Döner alıyorsun, dönerciye borcun var. Kuzu eti alıyorsun, kuzu eti borcun var. Siz de bu şekilde hani para kazanıyorsunuz. Sisteminiz yürüyor zaten. Yürümediği zamanlarda takviye ediyorsunuz. Yani cebinizden para koyuyorsunuz falan. İşte sizin haricinde olan bazı durumlar olabiliyor. Mesela korona 2 kere ciddi 6'şar aylık kapatmalar oldu. O zamanlar paket yapmak zorunda kaldı. Devletten destek
destek alamadınız mı? Biz paket yaptık yani. Oturmadık. 16-17 gün kapattım. Sonra müşteriler baskı yaptı. Yani aradılar, dediler kardeşim biz yani bu lezzeti başka restoranda yiyemiyoruz. Yani biz Konak restoranın lezzetini arıyoruz. İsmini de vermiş oldunuz. Evet. Hakikaten böyle yani hala da saklıyorum bakın yani. Evet. Burada var. Biz kapattık, açtık. Adam siparişin altına yazmış Lieferando'dan. Diyor ki şunu iyi ki tekrar geri geldiniz diyor ya. Neredesiniz diyor yani. Ben diğer taraflarından duyuyordum. Müşteriler baskı yaptılar. Yani biz tekrar açtık. Açınca ciddi para kazandık yani paketten böyle filan. Ama paket de çok pahalı bir sistem yani. Şoföre ayrı ödüyorsun. Ürünlere öyle filan derken yani çok mantıklı bir çalışma tarzı değil. Niye değil? Siz et yani kuzu eti yani et, balık türü ürünler satarsanız paketten kazanamıyorsunuz. İstediğiniz kadar fiyatları artırın. Mesela diyelim ki balığı 20 eurodan sattınız ya da bir Adana 20 euro. Yani 20 euro sattığında zaten %12'sini 13'ünü Lieferando'ya veriyorsun. Vergisi var zaten ona gidiyor. Yani istediğin kadar fiyatı arttır yani. Burada kazanan Lieferando oluyor. Vergi oluyor. Devlet kazanıyor. Sen kazanamıyorsun yani. İstediğin kadar artır. Yani bu çizgi böyle gidiyor. Şöyle. Hiç ne aşağı ne yukarı. Dolayısıyla sen para kazanamıyorsun. Yani bunu biz sonra anladık. Yani bir baktık ki ulan bayağı bir para kazanmışız. Sonra devletin sistematiği var. Diyor ki geçen yıl diyor 2020'ye göre %75 daha az kazandıysan diyor. %50 daha az kazandıysan diyor. Onun da %75'ini veririm diyor. Biz bir baktık ki bir sene önce 2020'de ne bileyim filanca ciro yapmışız. Biz o korona zamanında geçen sene ciroyu 2'ye katlamışız. Dolayısıyla hiçbir kuruş yardım alamadık yani. Mesela bu süreçte yine Türk birisi vardı. 4 tane restoran zinciri vardı. Lüks semtlerde, Königshare'de filan. Mesela o arkadaş hiç açmamıştı yani. Devlet işte bu masraflarını karşılıyordu. Aylık 3 milyon euro para kazanıyordu. Devlet para veriyordu ona. Devletten almış. Alıyordu. Aylık. Adam diyor ki ya açmama gerek yok. Böyle çok daha iyiyim. Adam yok. Personel yok. Ama düzgün çalışmış adam normal zamanda. Bütün her şeyi basmış göstermiş yani. Oraya. Ben 3 milyon zaten kazanıyorum demiş. Ondan sonra zamanı vakti gelince de devlet ona geri veriyor. Evet. Yani aylık 3 milyon euro devletten almak iyi bir şey yani. Biz işte alamadık maalesef. Peki bu sektörde geleceği olan alan hangisi diye sorsam? Yani dönerci, kebapçı, modern fast food konseptleri var bir de. Hangisini daha görüyorsunuz? Valla hamurda para var bir kere. Yani hamurdan kaçmamak lazım. Hamur, un, tuz bir de su atıyorsunuz. Yani bunun işte makarnası olur bilmem nesi olur. En çok para kazanılabilecek şey bu. Hamur türü. Pizzadır işte döner, ekmek falan. Yani dönerde de para kazanılır mı? Kazanırsınız ama hayatınızı idame ettirirsiniz. Öyle Türkiye'de 5 katlı ev yapmak falan. Hayal yani şu andaki Almanya'da. Öyle bir şey yok. En büyük sıkıntı herhalde şunu anladım. Çok uzun mesai saatleri. Yani sizi oraya bağlıyor. Hafta sonunuz yok. Ben günde 16-18 saat çalışıyordum. Saat 9'da geliyordum. 12'ye gece 12'ye. 1'de 2'de falan gidiyordum hafta sonları. Sabaha kadar çıkayım 4 saat. Bu da insanın hayatını bitirir değil mi? Bir süre sonra artık yani. Yani dönülmez bir şeye giriyorsunuz. Tükenmişlik sendromu oluyor. Her gün aynı şeyler yapıyorsun. Bir de her gün çalıştığın için her gün farklı insanlara muhatap oluyorsun. Bir de yani borcun derdin yok. Sistem düzgün gidiyorsa o çalışma hengamesi içerisinde insan kayboluyor. Yani günlerin nasıl geçtiğini, ayların nasıl geçtiğini farkına varmıyor. Dolayısıyla ömür olmuş, bitmiş, tükenmiş. Siz işte bir kere İtalya'ya tatile gitmiştik. 4-5 günlüğüne. Onun haricinde hiç uzun tatil yapamadım. Ya 2 günlük ya 3 günlük. O tatillerde de çalıştım yine yani. Çünkü sipariş sistemi var bizde mesela. Bir ortağım müdür vardı mesela. O sadece şoförleri takip ediyordu. Onu biliyordu. Bunun unu var, eti var, tavuğu ayrı, balığı ayrı, yağı ayrı, kahvaltılık malzemelerinin verişi ayrı, pirinci ayrı, işte falan alıyorsun filan. Bunlar mesela diğer o müdür arkadaş akşamları 18'de geliyordu çalışmaya. Gündüz bu işlerin bitmiş olması gerekiyor. Peki bu işe girmek isteyenlere tavsiye edersiniz? Parası var. Evet, parası var. Araştırma aşamasında şu anda. Evet. Yani o bilançoları aylık banka dökümlerini alması lazım. Vermiyorsa kesinlikle görüşmeyin. Yani öyle bir iş olamaz yani. Kassenbuch'u alıp bakmanız lazım. Aylık ne olmuş? Kaç para gitmiş? Kaç para gelmiş? Ondan sonra Jahresabschluss dediğimiz yıllık finansamda verilen beyannameler var. Her yıl verilmesi gerekiyor zaten. Onları alması lazım. Oradan yani firmanın zaten ne kadar borcu var, ne kadar alacağı var çıkıyor zaten. Diyor ki eksi 1
bilmem ne kadar şu kadar borçlan devretmiştir diyor. O zaman zaten sayfanın sonuna bakınca siz anlıyorsunuz. Bunlara bakılması lazım. Ondan sonra hava parası denen o rakam gerçekten havada bir para yani. Adam diyor ki işte 200 bin euro. Tamam, 200 bin euro veren adama sat o zaman. Yani görüşmemek lazım. Yani yarı fiyatından fazla para vereceğiniz rakam ya 10 ya 20 ya 30 geçmemesi lazım. İşletemiyorsan kendi işlet. O zaman niye satıyorsun? Niye yani? satıyorsun? Yani niye satıyorsun? Evet. Ya ben sana hava parası vermek zorunda değilim yani. Evet. Tavsiye eder misiniz bu işe girmeyi birisine? Yani bu badire diyorum, atlatmış birisi olarak zahmeti çok, rahmeti az bir meslek dalı. Tavsiye etmiyorum. Bir alternatif varsa yani. Başka alanlara bakın yani. En azından haftanın 5 günü çalışabileceğiniz veya hiç gocunmadan tatile gidebileceğiniz bir iş olsun yani. Ömrünüzden ömür götürür diyorsunuz yani. Ya, ömrünüzden ömür gider. Ben buraya gömdüğüm paranın yani şimdi söylesem. Rakamı söyleyelim mi? Söylemeyelim. Yani bazılarının benim çok dilim uçukladı. Bazılarının dili uçuklar. Yani kara delik gibi bir şey yani. Çünkü bakıyorsun ya müşteri artıyor yani. Ben aldığımda şu kadar diyelim falan ciro yapıyorduk. Sonra bakıyorsun cirolar artıyor. İşler artıyor. Müşteri artıyor. Müşteriniz artıyor falan. O iyi diyorsun. Bir o elektriğe cereyana kapılıyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bakıyor kenara hiçbir şey yok. Sana kalan hiçbir şey yok. Yetişmiyor falan filan. O oluyor bu oluyor. Yani büyük işletmelerde aylık 5.000 euroya yakın arıza oluyor. Mesela bir sürü benmareler var. Soğuk sıcak sistemleri. Özellikle sıcak havalarda soğutma sistemleri patlar. O bir ayrı bir dert. Diğer zamanlarda işte kahvaltı veriyorsunuz sıcak benmareler var. Müsellafın veya enerjinin suları çok kireçli. Ondan sonra habire rezistanslar patlar. Yani elektrik kaçağı mıdır, bilmem ne midir, o mudur, patlak, arıza, mutfakta o gider, bu biter, o patlar, bu patlar. Yani 5.000 euro aylık standart bakım masrafınız vardır yani. Zaten 10.000 euro filan da garsonlar çalıyor. Yani sizin aslında köşeye koyabileceğiniz para garsonlar çalıyor ve bakım honorama gidiyor yani. Çok teşekkür ederiz. Bütün sorularımıza detaylı bir şekilde cevap verdiğiniz için. Sevgili seyirciler, Sadık Bey'e Almanya'da dönerci açmak ya da restoran işletmeciliği ile alakalı olarak aklımıza gelebilecek bütün soruları sorduk sağ olsun. Hepsine detaylı bir şekilde cevaplar verdi. Eğer siz de bu konuda bir girişimde bulunmayı düşünüyorsanız inşallah video hoşunuza gitmiştir. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar hatırlatmış olalım. Videoyu beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.